Harlow, Brandenburg'un Barnim bölgesindeki Frederikswalde Belediyesi'nin bir yerleşim bölgesinde yer alıyor. Frederikswalde, Brandenburg'un Barnim bölgesindeki Johannstadt kasabasının kuzeyinde yer alan bir belediye. Ve belediye 24 Temmuz 2013 tarihinden bu yana resmi olarak Holzschuhmacherdorf yani Takunyacı köyü adını da taşıyor. Bazı tabelalarda bunu da görebilirsiniz. Frederikswalde adını aldığı Prusya Kralı 2. Frederick'in emriyle 1748 yılında kurulmuş. Frederick, 30 köylü ailenin buraya yerleşmesini sağlamış ve bu aileler kişisel yardım karşılığında 30 yıl savaşlarından yetim kalan bu toprakları devralmışlar. Daha sonra Frederikswalde'ye dahil olan aileler takunya üretimi bilgisini de buraya getirmişlerdi. Frederick tarafından yasaklanmasına rağmen sadece birkaç yıl sonra Frederikswalde'deki her iki aileden biri 1950'lerin ortalarına kadar burada üretilen takunyaları yapmaya devam etmiş. Bu durum Almanya'nın en büyük takunya yapım köyü olarak anılmasına da yol açmış. 2009 yılından bu yana varlığını sürdüren tarihi takunya yapım atölyesi bu geleneği devam ettirmektedir. 1875 yılında 1126 kişi yaşayan bölgede 2023 yılında sadece ve sadece 830 kişi yaşamaktadır. Benim 5 ay yaşamış olduğum ve bu videoda size göstereceğim küçük köy Parlov'da yaşayan kişi sayısının ne kadar az olduğunu siz tahmin. Frederikswalde Belediyesi, Frederikswalde ve Parlow-Glenbeck olmak üzere iki ilçeden oluşmakta. Ancak tabii ki de ben bu videomuzda daha çok Parlov'u göstereceğim. Denizli'den alışık olduğum horoz heykelciklerinden burada da bir tane karşıma çıkıyor. Bu arada videodaki titremeler ve sanki atın üzerinde gezinirken çekim yapıyormuşum gibi görünmesinin sebebi bu görüntüleri cep telefonumla çekmiş olmam. Çünkü bu videoları aslında ben kendime ana olarak çekmiştim. Ancak daha sonradan hatırladım ki ben bu köye taşınmadan önce köyle ilgili bir bilgi, bir görüntüye ulaşmaya çalıştığımda çok fazla bir bilgiye ulaşamamıştım. Dolayısıyla daha sonra bunların hepsini birleştirip bir video yapmaya karar verdim. Geldik Almanya'ya dair en sevdiğim şeylerden birine. Evet de bu sadece Almanya'ya özel bir durum değil ama ben orada yaşayıp orada tecrübe ettiğim için bu şekilde söylüyorum. Köy halkı bahçesinden ve hayvanlarından elde ettiği veya kendi yaptığı ev yapımı ürünleri evinin önünde bir masaya bırakıp fiyat listesiyle birlikte bir para kutusunu da yanına yerleştiriyor. Kimse masanın başında falan beklemiyor. Çünkü herkes ihtiyacı olanı alıp parasını da kutuya bırakıyor. Ve evet, kimse buradan hiçbir şey çalmıyor. Köyün merkezinde bulunan kilisenin bahçesinde köyün haritası ve köyde görmemiz gereken yerleri gösteren tabelaları bulabilirsiniz. Köyün kilisesi de tıpkı köyün kendisi gibi küçük ve çok sık kullanıldığını görmedim. İşte buradaki standta da reçeller ve marmelatlar görüyorsunuz. Yine istediğiniz bir kavanoza alıp ücreti neyse buraya bırakabilirsiniz. Parlow sınırlarından çıkıp Glenbeck sınırlarına girdikten sonra yol üzerinde sağda Kuş Gözlem Kulesi'ni görüyoruz.
Peki bu kuş gözlem kulesi neden önemli? Karlow'un diğer adı Kranichdorf, yani Turna Köyü. Göç mevsimi geldiğinde bu kuleye çıkıp keyifle kırlangıçları gözlemleyebilirsiniz. Kuş Gözlem Kulesi'nin hemen yanındaki özel ayrılmış bölümde ise yine tabelada Frederikswalde'ye ait görmesi gereken yerlerle ilgili bilgi bulabilirsiniz. Bu tabelanın arka tarafında ise bu köyden çıkmış olan teorik fizikçi Franz Neumann'ın hayatıyla ilgili bilgiyi bulabilirsiniz. Bilgilerin hemen karşısında Franz Neumann'ın mezarı bulunmakta. Brandenburg eyaleti Almanya'nın en yeşil eyaleti mi bilmiyorum ama gerçekten gördüklerim arasında en büyük ormanlara sahip, ormanlara ve hayvanlara aşırı önem gösteren bir eyalet olduğunu söyleyebilirim. Burada çalıştığım dönemde gözlemlediğim şey şu ki, insanların kendi bahçesindeki düzenlemeler için bile doğaya, hayvanlara zarar verip vermeyeceğinin hesabının yapılması ve bu sebeple bilirkişiye danışılması, belediyeden onay alması gerekiyor. Harika bir şey. Bilirsiniz, Almanya'da 6'dan sonra hayatın bitmesiyle ilgili bir sürü şey söylerler. Ancak bu köyde dikkat ettiğiniz gibi çok az insan yaşadığı için ve çoğunluğun da yaşlı olmasından dolayı aslında burada hayat hiç başlamıyor diyebiliriz. Doğada olmayı, sessizliği, yalnız kalmayı, doğanın içinde yeni yerler keşfetmeyi her zaman çok sevdim. Ancak burada yaşadığım süreçte şunu anladığımı söyleyebilirim ki her ne kadar keyifli olursa olsun bu benim seçimim olduğunda güzelmiş. Bir şeylere mecbur olmak hiçbir zaman hiçbir şekilde güzel değil. Kranichdorf, yani Kırlangıç Köyü'ne geldiğinizde tabii ki bu kırlangıçlarla ilgili bilgi almak isteyeceksiniz. Bu durumda bu binaya gelmeniz gerekiyor. Ancak bu binanın üst katı size bu bilgiyi sağlayacak. Alt katı ise özel etkinlikler, düğünler, seremoniler için kullanılan bir bölge. Gasthof am Speicher. Burası bir restoran. Ancak marketin bile olmadığı, hareketliliğin olmadığı bir köyde kim her gün restorana gider? Elbette çok az kişi. Bu sebeple burası her zaman açık değil. Ancak söyleyebilirim ki Almanya'da yaşadığım 2 yıllık süreçte yediğim en güzel yemeği burada yedim. Tadı damağımda kalan yemeğin adı Kranichländer Wildtop. Bu yemek karışık mantarlı, krema soslu av eti yahnisi. Yani yaban domuzu ve yaban geyiğinden yapılmış özel bir ekmeğin ortasına yerleştirilip fırınlanıp daha sonra size servis edilen harika bir yemek. Ne yazık ki bu küçük köyde yaşayan kişi sayısı çok az olduğu için toplu taşıma ile ulaşım yok denecek kadar az. Köye günde sadece 5 sefer ulaşım aracı gelme ihtimali var, o da okul saatleri içerisinde. Bunun için de en az 1 saat önce otobüs şirketini arayıp bir sonraki otobüsü kullanmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Okul saatleri dışında veya okullar tatilken ulaşım aracı diye bir şey de yok. Köy halkı ulaşım için genellikle özel araçlarını veya bisikletlerini kullanıyor. Köyde bu kadar az kişi yaşadığı için köyde market de yok, bir tren istasyonu da. Bu sebeple market alışverişine gitmek istediğimde veya tren istasyonuna ulaşıp oradan başka şehirlere geçmek istediğimde Joachimsthal kasabasına kadar 6 kilometrelik yol yürümem gerekiyor. Burası da köyün birazcık dışında bulunan köy mezarlığı.
merkezinden biraz uzaklaşıp yeşillikler içinde yürüyerek harika bir alana geldik. İşte burası benim en sevdiğim alanlardan biri. Özellikle hiç kimsenin olmadığı zamanlarda. Burası sadece yüzmek için geldiğim bir göl değildi benim için. Burası yalnız kalmaya, düşünmeye, üzülmeye, gülmeye, dans etmeye geldiğim bir yerdi. O yüzden burayı gerçekten çok